Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün yine sizlere nefis bir tencere yemeği hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. 500 gram orta yağlı dana kıyma var. Üzerine bir tane yumurta ekliyorum. Büyükçe bir tane soğan rendesi, suyu sıkılmış. Bir tutam maydanoz, 6-7 dal kadar maydanoz ince ince kıydım. Üzerine bir çay kaşığının ucuyla karbonat ekliyorum. Burası çok önemli arkadaşlar. Eğer fazla kaçırırsanız karbonat tadı gelir. Lütfen dikkat edelim. Bir çay kaşığının sadece ucuyla ekliyoruz. Kırmızı toz biber, karabiber, kimyon ve tuz ilave ediyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı galeta unu ekledim. Tekrar yoğurdukça kıvamına baktım ve bir kaşık daha galeta unu ilave ettim. Toplamda 4 yemek kaşığı galeta unu ekledim. Eğer ekmek içi varsa evde onu da kullanabilirsiniz. Bayat ekmek içi. Köftemizin kıvamı çok önemli arkadaşlar. Ne kadar iyi yoğurursanız kıvamı o kadar güzel olur. Lütfen yoğurma işlemini biraz uzun tutun. Eğer dağılmayan bir köfte yapmak istiyorsanız bu püf noktalarını lütfen uyalım. Evet, köftem hazır. Biraz dinlendirdim. Şöyle yarım saat 1 saat kadar köftemi dinlendirdim. Daha sonra köftemi yuvarlak olacak şekilde şekil veriyorum. Tabii ki siz dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. İsterseniz parmak şeklinde de verebilirsiniz. Bugün ben bu şekilde veriyorum. Şöyle avucumun içiyle önce sıkıştırıyorum. Daha sonra yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir dağılma, hiçbir parçalanma yok. Biraz sonra pişerken de göreceksiniz. Gerçekten çok güzel pişti. Hiçbir şekilde yemeğimizin içerisinde dağılma, parçalanma olmadı. Eğer ki sizler de püf noktalarını uyarsanız gerçekten güzel köfteler yapabilirsiniz. Birinci önemli püf noktası güzel yoğrulması. İkinci önemli püf noktası da kıvam arkadaşlar. Evet, bütün köftelerimi şekil verdim. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel oldular. Köftelerimi bir kenarıya alıyorum. Dinlene dursun. Ben de patlıcanları soyacağım. 1 kilo kadar patlıcan kullanıyorum. Şöyle patlıcanları alacalı olacak şekilde soyuyorum. Patlıcanları ben tamamen soymuyorum arkadaşlar. Bu şekilde patlıcan yediğinizi anlıyorsunuz. Şöyle biraz minik patlıcanlar benim patlıcanlarım. Bu tarifimizi biraz daha iri patlıcanla da yapabilirsiniz. Benim tamamen acele olduğu için evdeki malzemelerimle yaptım. Tekrar patlıcan almadım. Çünkü biz bu tarifi çok seviyoruz. Kendim patlıcanı sevdiğim için her türlü tarifini deniyorum ve çok güzel oluyor. Mutlaka sizler de bu tarifi deneyin. İnanın lezzetine bayılacaksınız. Patlıcanları doğrarken lütfen biraz kalın doğrayın. Çünkü tencerede tekrar pişireceğimiz için. Tavama bir miktar yağ aldım ve üzerine köftelerimi koyuyorum. Önce köfteleri kızartacağım. Patlıcanın rengi yağı geçmemesi için. Önce köftelerimi kızartmak istiyorum. Köftelerimin kıvamı ve lezzeti gerçekten muhteşem olmuş arkadaşlar. Evet, kızaranları ters çeviriyorum. Şöyle iyice de kızartmak istiyorum. İçi zaten tencereyi de pişeceği için şöyle içi dolgulu harika köfteler oldu. İçi sulu sulu. Mutlaka kıyma seçiminde az yağlı kullanın. Eğer hiç yağsız olursa köfteleriniz kuru, kupkuru olur. Biraz yağlı olması yumuşacık olmasını sağlar. Evet, köftelerim kızardı. Şöyle göstereyim. Ve artık içerisinden alıyorum. Patlıcanla birlikte birleştiğinde o kadar güzel bir lezzet çıkıyor ki ortaya. Gerçekten denemenizi tavsiye ettiğim en lezzetli yemek tariflerimden bir tanesi. Kalan köftelerimi de koydum ve yarısını da patlıcanlarıma ekliyorum. Şöyle. Patlıcanlarımı da kızartıyorum. Patlıcanları çok aşırı kızartmayın. Pişen köftelerimi alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir dağılma, hiçbir parçalanma yok köftelerimizde.
Kalan patlıcanlarımı da bu şekilde tavaya alıyorum ve kızartıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok aşırı yağda kızartmıyorum. Bu yemeğimiz de bu şekilde kızarınca çok lezzetli oluyor. Evet, tavaya sosunu hazırlamaya geçiyorum. 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tavaya aldım. Üzerine bir tane ay şeklinde kıymış olduğum soğan ekledim. 3 tane yeşil biber ve 1 tane küçük kapya biberi ekledim ve hepsini birlikte kavuruyorum. Kapağını kapatarak kavuruyorum ki biberlerim yumuşasın. Evet, biberlerim yumuşamaya başladı. Şöyle göstereyim. Biraz daha pişireceğim. İyice yumuşasınlar. Ve 4-5 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsakları da bütün ekledim arkadaşlar. Hiç kıymaya gerek yok. Yemeğimizde sarımsaklarla birlikte de şöyle iyice pişsinler. Tekrar karıştırıyorum. Ve artık biberlerim tamamen yumuşadı. Üzerine de yarım yemek kaşığı salça ekliyorum. Çünkü salçamın rengi inanılmaz güzel arkadaşlar. Eğer salçanız çok renkli değilse 1 yemek kaşığı kullanmanızı tavsiye ederim. Ben yarım yemek kaşığı salça ekledim. Kendi ev yapımı salçamız olduğu için gayet güzel bir rengi var. Salçamın kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Daha sonra üzerine 4 tane orta boy domates kabuklarını soydum ve küçük kıydım. Onları da üzerine ilave ediyorum. Domates sosunuz varsa domates sosu da kullanabilirsiniz. Daha önce de belirttiğim gibi benim sosum bu sene çok erkenden bitti. Çünkü çok kullanıyorum. Domateslerim suyunu salıp kıvam alıncaya kadar pişireceğim. Kapağını kapatarak buharında pişmeyi bırakacağım. Mutlaka kapağını kapatarak pişirelim. Yeni gelen takipçilerim, eğer sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Yine kontrol ediyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık su ekledim arkadaşlar. Çünkü ben ekmek banmalık bir tencere yemeği yapacağım. Çocuklar o şekilde çok seviyorlar. Bugün biraz ekmek banmalık yapmak istiyorum. Eğer susuz seviyorsanız domatesin suyuyla da pişirebilirsiniz. Ama tavsiyem biraz sulu yapmanız arkadaşlar. Patlıcanlarımı sosun içerisine alıyorum. Şöyle düzenleyerek alalım. Çünkü hiç karıştırmadan pişireceğiz bu yemeği. Daha sonra en üstüne köftelerimi diziyorum. Ben sunum açısından en üstünde şöyle görsel alabilmek için köftelerimi bu şekilde üzerinden dizdim. Dilerseniz patlıcanları en üstünde koyabilirsiniz. Köfteleri alta koyabilirsiniz. Dilediğiniz şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Bizim için sunum çok önemli. Biliyorsunuz artık. Evet, köftelerimin hepsini dizdim. Şöyle. Bazen yorumlarda kaç kişilik olduğunu yazıyorsunuz. Ben unutuyorum. 6-7 kişilik rahatlıkla servis edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok bereketli. Evet, bu şekilde köftelerimi dizdim. Yarım kilo köfteden gördüğünüz gibi harika bir ana yemek oldu. Kapağını kapatıyorum ve bu şekilde pişirmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi köftelerim de sosuyla birleşti ve muhteşem bir görüntüsü oldu. Görüntüsüyle göze, lezzetiyle midelere hitap ediyor. Gerçekten yiyenler bayıldı. Hatta 2 tane de misafirim vardı. Çok beğendiler. Kapağını kapatıyorum. Biraz daha demlendirdim. Şöyle
Mutlaka yemeğimizi biraz dinlendirelim. Hatta etsiz ve kıymasız sebze yemeklerini sabahtan yapmanızı tavsiye ederim. Sabahtan yaparım. Akşama kadar bütün yağı yemeğimize işler ve daha da lezzetli olur. Eskiler hep öyle yapardı, bilirsiniz. Mutlaka tavsiye ederim. Yemeğimin son görüntüsü bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de sizlere servis ederek göstermek istiyorum. Yapıp deneyeceklere gerçekten afiyet, şifa olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüş ve düşünceleriniz benim için çok değerli arkadaşlar. Şöyle de servise alıyorum. Ben dediğim gibi biraz sulu bıraktım. Çünkü çocuklar çok sevdiği için kupkuru bir yemek olsun istemiyoruz. Çünkü adı üstünde sulu yemek. Evet, şöyle bakar mısınız? Lokum gibi olmuşlar patlıcanlar. Köftelerimin kıvamı o kadar güzel pişmiş ki şimdi sizlere bir de iç dokusunu göstereyim. Köftelerimizin içi sulu sulu. Muhteşem bir ana yemek tarifi. Umarım izlerken sıkılmadan, keyif alarak izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olursa da yorum kısmından sizlere yardımcı olabilirim. Şöyle patlıcanlarım da lokum gibi, lezzetini anlatamam. Bazen diyorlar ki çok ballandıra ballandıra anlatıyorsunuz. Güzel olan şeyi mutlaka ballandırırım. Çünkü çok lezzetli bir yemek oldu. Evet, bugünlükte bu güzel tarifimi sizlerle paylaştım. Görüntüsünü görüyorsunuz. Lezzeti gerçekten ortada. Bugünlükte beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.